Evet arkadaşlar, bugün evde yapabileceğiniz çok basit, çok güzel bir deneyle karşınızdayım. Basit malzemelerimiz var fakat deneyi yaparken yine de yanınızda bir büyüğünüzün olmasına dikkat edin. Ne olur ne olmaz, biraz ateşle oynayacağız. Çok basit ama çok keyifli bir deney. Malzemeleri hemen sayıyorum. Malzemeler: mum, su, cam kavanoz, cam kase, çakmak, kolonya, gıda boyası, fırça. Şimdi bunun içerisine suyu dolduruyorum önce sevgili dostlar. Evet, şöyle. Biraz renklendirelim. Gıda boyası. Maviyi tercih ettik bugün. Şöyle güzel bir gıda boyası. Zararsız. Biraz renk versin diye. Yani gıda boyası olmadan olmaz mı dediğinizi duyar gibiyim. Olur. Evet, suyu koyduk. Şimdi dur ya, bunu beherle yapayım. Çünkü sıcaklıktan dolayı belki sıkıntı olabilir. Beher aldım yanıma. Mumlarım var. Şunlar daha şık geldi gözüme. Şunlarla yapalım. Küçük mumlarla yapalım. Bunun altına böyle bir mumun tersinden koydum ki devrilmesin. Daha doğrusu batmasın. Şöyle bunları arkadaşlar böyle içine koyacağım. Evet. Koydum. Bunları yakıyoruz. Hop. Ben üfleyeyim mi? Üflemeyeceğiz. Bu üflemelik bir mum değil Erhancığım. Bu deney mumu. Evet, şimdi mumlar yanıyor. Üzerine beheri koyacağım. Beklentim ne arkadaşlar? Mumların tabii ki sönmesi. Fakat hemen mi yoksa bir süre sonra? Şimdi kapattım. Bakın mumlar içeride oksijen kalmayacağından dolayı yavaş yavaş sönecek ve söndüler. Ve o da ne? Bir yükselme gerçekleşiyor şu anda. Evet. Bakın beherin içerisindeki su miktarı arttı bir anda. Neden böyle oldu? Bu bir soru. Şimdi bunu bir de Instagram'da gördüm ben. İçerisine kolonya sıkıp yapıyorlar. Şimdi bir de bunu büyük mumla yapacağım. Bak şimdi, bak neler oluyor. Acayip keyifli bir deney. Tabii yanarsa. Evet. Arkadaşlar, inanılmaz bir şey oldu. İnanılmaz bir şey oldu. Bir anda kolonyayı biraz fazla döktüm herhalde. Bir anda nasıl oldu ya? Çok çılgın olmadı mı? Evet, şimdi bak biraz daha şöyle. Arkadaşlar inanılmaz. İnanılmaz ya. Kolonya olayı bayağı hızlandırıyor. Şimdi burada ne oldu? Bak şimdi. Şimdi biraz bilim konuşalım. Dostlar, ben mumu buraya koydum. Mumu yaktım. Mumun yanması beklediğimiz bir şey tabii ki. Bunu anlatmayacağız. Şimdi mumu yaktım. Bak. Kavanozu kapatıyorum. Hepimizin bildiği temel, basit bir şey var. Havasız ortamda ne olur? Bu mum söner. Bekliyorum. Sabırla bekliyorum. Şu an kavanozun içerisindeki su miktarı çok az. Çok, yani kapatırken azıcık içine su girmiş olabilir. Şimdi mum içerideki havayı ısıtıyor. Isınan havanın sonucunda ne oluyor arkadaşlar? Basınç artıyor. Moleküller ısındıkça bizi buradan çıkarın, bizi buradan çıkarın diye bağırıyorlar ve ne oluyor? Hop, ısınıyorlar. Bakın şu an su miktarı az yükseldi. Bu da kavanozun büyüklüğü, içerideki ısının azlığının sebebiyle çok fazla su almadı içeriye. Neden? İçerideki basınç aslında yeteri kadar yükselmedi. Yeteri kadar demeyeyim de
az evvelki kolonya kadar, kolonyada olduğu kadar yükselmedi. Bunun sebebi ne? Dediğim gibi ısının aslında çok uzun süre dayanamaması. Yani sönüyor. Biz buraya kolonya sıktığımız zaman ne oluyor? Aslında yanma olayını gördüğünüz az evvel böyle bir alev gibi bir şey çıktı. Yanma olayını hızlandırıyoruz ve sıcaklığı arttırıyoruz aslında. Sıcaklık bir anda artınca ne oluyor arkadaşlar? Basınç çok fazla yükseliyor. Basınç çok fazla yükseldiği zaman hemen kendini dengelemeye çalışır. Bakın doğada her şey bir denge halindedir dostlar. Şimdi mumu yaktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Kolonya ile beraber içerideki sıcaklık yükseliyor. İçerideki sıcaklık yükselince PBNRT'den sıcaklık yükselince bu tarafta basınç da yükseliyor. Daha sonrasında mum sönüyor değil mi? Sönünce ne oluyor? Hop soğuma başlıyor. Soğuma başlayınca ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer basınç düşüyor. Yani kavanozun içindeki basınç düşüyor. İçerideki basınç düşünce ne yapıyor? Dışarıdan basıncı dengelemek için hava çekiyor. Bizim de ortamımızda şu an su olduğu için aslında su hava görevini görmüş oluyor. Yani moleküller gibi düşünün bunu. Ne oluyor? İçeriye hop molekül girişi oluyor. Yani su girişi oluyor ve kavanozun içi suyla doluyor. Şimdi günlük yaşantımızdan örnekler istediğinizi duyar gibiyim. Ben okuldayken hep böyleydim arkadaşlar. Mesela türev anlatırdı hocalar, integral anlatırdı. Ben de sorardım günlük yaşantımızda nerede işimize yarayacak? Hocalar da derdi ki boş ver sen onu, sınavda çıkar derlerdi. Beni geçiştirirlerdi. Ben sizi geçiştirmeyeceğim ve günlük yaşantılardan örnekler vereceğim. Şimdi günlük hayatta mesela balon. Balonlar çok şişirilirse patlar. Niye? İçerisindeki sen basıncı sürekli arttırıyorsun. Çok fazla arttırırsan bir yerden sonra o çeper dış basınçtan fazla olacak ve ne olacak? Patlayacak. Bu çok basit bir örnek oldu. Bir diğer örnek konserve. Konserve kutularının kapakları aslında yani kapatıldığı zaman dış basınçtan daha az bir basınç var onların içerisinde. Dolayısıyla devamlı surette üstlerine bir basınç uygulanıyor fazladan. Şimdi mesela annelerimiz yazın böyle domatesler alır, onları böyle soyar, kaynatır, kavanozlara koyar, kışın da çıkartır, onunla menemen yaparlar. Fakat bir şeye dikkat edin. Annelerimiz, babalarımız kim yapıyorsa bu işi o domatesleri sıcak koyarlar kavanozların içerisine. Sıcakken. Neden? Sıcakken koyar, kapatır ki içeride işte az evvel yaptığımız deneydeki gibi bir vakum oluşsun. Ya ne oluyor peki o sıcak kavanozlar? Bir süre sonra soğuyor. Soğudukça ne oluyor? İçerideki basınç düşüyor. Dıştaki basınç hop o kapakları kışın açmak öyle kolay değil. Böyle içerisine hava girsin diye azıcık böyle kaktırırsın onu. İşte sebebi bu arkadaşlar. Dış basıncın gücüne karşı bir mücadele veriyorsun orada. Açmaya çalışıyorsun. O da çok mümkün değil. Uçak kabinleri de yine aynı şekilde. Bildiğiniz gibi yukarılara doğru çıktıkça ne olur? Basınç düşer. Şöyle düşünün. Dünyanın yükü omuzlarımda. Neden? Çünkü bir basınç var. Yani sıfır noktasında, deniz seviyesinde bütün o basınç bize etki ediyor. Yukarılara doğru çıktıkça ne oluyor? Açık hava basıncı azalıyor arkadaşlar. Yükseklere çıkınca vardır aranızda mesela ben bir dönem Kars'ta bulundum. 1700 metredir Kars merkezinin yüksekliği. Böyle koşarsın belli bir süre daha yükseklere çıkıp burunda kılcal damarlar çatlar. Kanamalar ondan olur işte. Aslında oradaki basınç buradan daha alçak olduğu için iç basınç daha yüksek. Dolayısıyla damarlar dayanamıyor ve çatlıyorlar. Uçaklarda da dediğim gibi içerideki basıncı yüksek tutmaya çalışırlar ki sizin böyle işte burun kanaması vesaire durumları yaşamamanız için. Evet, güncel örnekler, günlük hayatımızdan da örnekler verdiğimize göre sorumuzu soralım soru. Bir dalgıç suyun altında dalarken dış basınçla iç basınç arasındaki dengeyi sağlamak için hangi önlemi alır? A. Dalgıç hızlıca derinlere dalar. B. Dalgıç yavaş bir şekilde derinlere dalar. Evet, bu hafta da yine çok keyifli bir deney yaptık. Bu deneyi evde siz de yapabilirsiniz. Neyin nasıl olduğunu, neden olduğunu anlamaya, çalışmaya devam edelim en azından. Bilim, bildiğiniz gibi bilinmez bir yolculuk değil ama engin bir deniz. O yüzden bu denizde gelin beraber yüzelim. Yepyeni bir deneyde görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşça kalın.
Cümleye girdim, gerisi geldi, görüyor musun? Uzattım ama keyifli oldu. Limon kolonyasında limonlu mu olması şart mı? Limonun etkisini ben anlayamadım. Limonun etkisi ne biliyor musun? İnan ben de bilmiyorum. Herhangi bir kolonya ile olur. Buradaki esas mesele alkol. Erhan'cığım.